Onlar Timuçin'in 4 köpeğidir. Alınları bakırdan yapılmıştır. Çeneleri makas, dilleri delip geçen tığ gibidir. Kafaları demirden ve kırbaç gibi kullandıkları kılıçları vardır. Eğer kriter en çok savaş kazanmak ve en çok toprak fethetmekse, Subutay tarihte yaşamış en büyük komutandır diyebiliriz. Askerlik hayatı boyunca 32 ülke fethetmiş ve 65 büyük meydan savaşını kazanmıştı. Bu açıdan bakıldığında tarihteki tüm komutanlardan daha fazla toprak ele geçirmişti. Kendisinde Napolyon'un bir generalde en çok olması gerektiğini düşündüğü kumarbaz bir ruhu vardı. Planlı riskler almaya bayılırdı ve bir o kadar da deliydi. Hatta Çin'i fethettikten sonra taş üstünde taş bırakmamaya karar vermişti. Ve ülkeyi sadece atların otlaması gereken bir yer olarak planlamıştı. Ancak dönemin hakanı Ogeday izin vermemişti. Moğollara küçük yaşta katılmasına rağmen Subutay'ın inanılmaz yetenekleri Cengiz Han'ın savaş köpeklerinden biri olmasını sağladı. Asya Tarihine Giriş adlı kitabın yazarı Leon Kaun, Subutay'ı şöyle tanımlıyor. Cengiz Han'ın siyasetiyle hazırladığı, yönetimiyle kurduğu her şeyi kılıcıyla tamamlayan, insan kılığına girmiş bir savaş tanrısıydı, diyor. Bahadır lakabıyla da bilinen Subutay, hem ünlü Moğol hükümdarı Cengiz Han hem de onun varisi ve oğlu Ogeday'a hizmet etmişti. Subutay'ın 1160 ile 1180 yılları arasında doğduğuna inanılır. Kaynaklarda da genellikle 1176 yılında doğduğu söylenir. Orta Asyalı Tuva Türklerinden olduğu düşünülen Subutay, Uranhay kabilesindendir. Bu kabileden olan insanlar ormanlarda yaşarlar ve Moğolların aksine binicilikle değil, kürk ticareti ve demircilikle uğraşırlardı. Subutay'ın bir demircinin oğlu olduğu ve bir kaynakta da babasının isminin Kaban olduğu söylenir. Bir demirci olarak Subutay'ın babası silahlar gibi kırık nesneleri onararak Moğollara hizmet etmiş olabilirdi. Belki de genç Subutay Moğollarla bu şekilde tanışmıştı. Moğollara katılması hakkında çeşitli rivayetler olsa da kesin olan bir şey var ki Subutay Cengiz Han'ın ordusuna gençken katılmıştı. Bir kaynağa göre Moğol ordusuna katıldığında sadece 14 yaşındaydı ve savaşa katılamayacak kadar küçük olduğu için Han'ın kapı görevlisi olarak atanmıştı. Bu pozisyonu sayesinde Moğolların savaş sanatına ilgi duymaya başlamıştı. Ancak Subutay'ın binicilikte hiç tecrübesi yoktu. Ormanda yaşayan biri olarak bu yeteneklerden yoksun olduğu için ata binmeyi yanına görevlendirildiği Moğol subayından öğrendi. Bu Moğol subayı aynı zamanda yay kullanmayı ve daha sonra bu ikisini birlikte nasıl kullanacağını da Subutay'a öğretmişti. Çünkü Moğol ordusuna katılmak için atı ve yayı birlikte kullanmak gerekirdi. Zamanla Subutay Moğol ordusunda en alt basamaktan başlayıp en üstlere kadar çıktı ve Cengiz Han'ın beyin takımının bir parçası oldu. Bu durum çoğu kez Moğol liderlerinin insanları liyakatine göre atadığının kanıtı olarak gösterilir. Çünkü Moğol olmayan hatta Türk soyundan gelen Subutay, Cengiz Han'ın ordusunda en yüksek rütbeye yükselmişti. Komutan olarak Subutay, çoğunlukla batıya yaptığı seferleriyle tanınır. Bu seferlerde Subutay, aralarında Rusların, Lehlerin ve Macarların da bulunduğu düşmanlara karşı Moğol ordusunu komuta etmişti. Bu savaşlar sırasında Subutay, çok yönlü bir general ve strateji uzmanı olduğunu herkese gösterdi. Avrupalılar daha Moğolların gerçek olup olmadıklarını tartışıyorlardı. Fakat Subutay, Çin'den getirdiği camın üstüne çoktan planını çizmişti bile. Onlar Moğolların varlığını tartışa dursun, tüm Avrupa Subutay'ın casuslarıyla doluydu diyor Fransız yazar Leon ve ekliyor. Burada işgal edilenler barbar, uygar olanlarsa Moğollardı diyor. Genellikle en büyük zaferi olarak bilinen Moy Savaşı planlama uzmanı olduğuna örnek olarak verilebilir. Savaşta
Sao Nehri'nin karşı tarafına konuşlanan Macar askerlerinin kullandığı arbaletlerin yoğun ateşi altında kalan Moğollar normalden çok daha fazla ağır yara aldı. Daha fazla kayıp vermemek için normalde kuşatma zamanında kullanılan mancınıklarla karşılık vermeye karar verildi. Aynı zamanda Moğollar Macarların yanından dolaşıp arkalarına geçebilmek için bir plan yaptı. Bu plan nehrin aşağısına geçici bir köprü inşa etmekti. Başka bir örnekte kuşatmaya gelen Rus askerlerinin ilerleyişini durdurmak için metrelerce ateş yaktırmıştı. Daha sonra dumanlardan faydalanarak okçularına ateşli oklar fırlatma talimatını vererek 18.000 askerle 40.000 kişilik Rus ordusunu tarumar etmişti. Ancak Subutay'ın batılı tarihçiler tarafından bilinen en büyük başarısı, yüzlerce kilometre uzaklıktaki orduları eşgüdümlü olarak hareket ettirerek arda arda Avrupa'nın en güçlü ordularından olan Macar ve Polonya ordularını kısa sürede yok etmesiydi. Subutay'ın taktikleri Yıldırım Savaşı'nın ilk ve en iyi örnekleri olarak kabul edilir ve bugün birçok ülkede askeri harekat kitaplarında okutulmaktadır. Aslında Subutay'ın savaş zekasını anlamak için sadece eşgüdümlü zaferlerini ele almak oldukça hafif kalır. Çoğu kişinin atladığı şey Subutay'ın çok iyi bir analist olmasıydı. O dönemde Subutay, Avrupa'dan İrlanda'ya kadar mutlak iktidarı 20 yıl içerisinde sağlanacağı raporunu Cengiz Han'a iletmişti. Bu raporda Avrupa'nın tüm krallarının ve derebeylerinin kontrol gücünü, birbirleriyle olan ilişkilerini, varlıklı tüccarların siyasetle olan ilişkilerini, nerede, ne zamanda, hangi ürünlerin yetiştiğine kadar her şey hesaplanmış ve sonuçları ortaya dökülmüştü. Ancak yapılan bu planlar uzun vadede istedikleri gibi gitmemişti. Subutay'ın komutasında Moğol ordusu Doğu ve Orta Avrupa'nın büyük bir kısmını tahrip etmişti. 1241 yılının sonlarına gelindiğinde Subutay, Kutsal Roma İmparatorluğu'nu işgal etmeyi planlarken Ogeday vefat etti. Ogeday'ın ölümünün ardından kurultay için geri dönülmek zorunda kalınmıştı. Daha sonra ise Subutay 60 yaşına geldiğinde yorulduğunu hissetti ve emekliliğini isteyerek Tula'ya yerleşti. Burada ölümüne dek savaşlardan ve siyasetten uzak kalmayı tercih etmişti. Kaynaklarda geçenlere göre o dönem Ogeday ölmeseydi, Moğolların saldırıları karşısında hiçbir Avrupa ordusunun duramayacağını söylemişlerdi. Subutay 60 yaşında emekli olduğunda 32 millete boyun eğdirmiş ve 65 meydan savaşını kazanmıştı. Yenilgi onun sözlüğünde yer almıyordu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.